çıtır. Şöyle kesiyorum. Duyuyor musun sesi? İçi su böreği, dışı çıtır börek. Şahane bir şey oldu bu. Öneriyorum. Şöyle ben bir parçasını çıkaracağım sizin için. İyi kesmediğim için. Şimdi tadım zamanı. Güllaç yaprağı ile hazırlamış olduğum su böreği fırına gidiyor. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Süper. Hiç açmanıza gerek yok. Şahane su böreği oluyor. Merhaba değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim. Bugün sizlere kıymalı börek yapıyorum. Kıymalı börekte hamur açmıyorum. Hazır yufka almadım. 300-350 gram kıymam var. İri çekilmiş. 2 adet, yani kıymaya eşit olması gerekiyor soğanın. Robotta çekeceğim soğanlarımı şu şekilde. Yine 300 grama yakın bir kuru soğan mutlaka koyun. Kıyma ile eşit olsun. Hem bereketli oluyor hem şeker gibi tadı çok güzel oluyor. Böyle iri doğradıktan sonra robotta iri çekeceğim soğan. Servis kaşığı suyla kavuracağız. Daha sonra sıvı yağını. Ben zeytinyağı kullanacağım. Siz dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağı. Ben zeytinyağı kullanıyorum. İlave ediyorum bu aşamada. Kıymalarım iyice kavruldu. Biraz da pembeleşince soğanını ilave edeceğim. Tekrar kavuracağım. Şimdi 1-2 dakika yağla birlikte kavrulacak. Kıymamız bakın patır patır yaptı. Bu kavrulduğunu gösterir. Bakın. Şöyle ortasını açıyoruz. Kıyma kadar az çekilmiş robotta kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Tam börekçi içi oluyor. Çünkü börekçiler bu şekilde hazırlıyorlar. %50 soğan, %50 kıyma. Şimdi soğanlarımız eriyene kadar kavurma işlemi devam edecek. Bakın hem de ekonomik oluyor. Börekçiden aldım ben bunun, ünlü börekçiden tarifinin bu için. Bu şekilde hem bereketli hem de o soğanın şekeri eriteceğiz. Karamelize olacak. Şimdi soğanımız eridi ama daha tam karamelize olmadı. Ve kavurmaya devam edeceğim. Bir 5 dakika daha ihtiyacı var. Kavurmaya aynı şekilde devam. Bakın soğanlarımız eridi. Bu şekilde karamelize oldu. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı üzüm. Kuş üzümü. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı yeni bahar. 1 çay kaşığı da karabiber. Şimdi baharatlar size kalmış. İçine fıstık da çok yakışıyor. Ama bende yoktu. Onu koyamadım. Fıstık da koyarsanız süper oluyor bu iç malzeme. Tam Sarıyer böreği içi oluyor. Börek içimizin çabuk soğuması için tavada kaba alıyorum. Rahatlıkla soğusun. Çünkü için sıcak olmaması gerekiyor. Hamuru pişirir. Bunun soğumasını bekliyoruz. İçimizi şu şekilde soğutmaya bırakıyoruz. Sosumuz için 1 çay bardağı sıvı yağ. Dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Su bardağı 200 milimlik süt. Bu malzeme sos. Güllacımızı
sosu ıslatmak için 600 ml toplamda süt koydum. Bir şişe soda. Şimdi bunların hepsini karıştırmakla uğraşmıyorum. Blender yapıyorum. Tepsimi sıvı yağla iyice güzelce bir yağladım. Daha sonra 10 yaprak güllacım var şu şekilde. Hazırlamış olduğum sosla güllacımı ıslatıyorum. Şöyle 1,5 kepçe. Altına kağıt koymayın çünkü güllaç yapışıyor o zaman. Bakın yumuşadı bile. Sütüm soğuk. Daha sonra ikinci yufkamı koyuyorum. 5 kat alta, 5 kat üstte olacak. Araya da kıymamı koyacağım. İşte elimle yapıyorum. Çünkü iyice her yerine güllacın sıvı malzemenin değmesini istiyorum. 5 kat güllacımı yerleştirdim. Şimdi kıymalarımı tek kat koyuyorum kıymamı ki ağızda gelsin belli olsun. Kıymamı tek kat koyuyorum. Şu şekilde yerleştirdim. Çok güzel oldu. Şimdi aynı şekilde kalan 5 yufkamı üzerine yerleştireceğim. Sosunu dökerek. Mutlaka elinizde şey yapmayın. Ellerimiz zaten devamlı suyun içinde hijyen. Çünkü çok önemli. Hiçbir yerine değmedik yeri kalmasın sosun. Şimdi bir kat 4 kat daha koyuyorum. Böreğim hazır oluyor. Kalan sosumu da üzerine ilave ediyorum. 10. yufkamı koydum. Bu ölçü tam oluyor arkadaşlar. Bir orta boy güllaç paket 10 adet. Şöyle kenarları kuru kalmaması için özen gösterin lütfen. Şimdi bir 10 dakika bekleyecek. Ben biraz dilimleyeceğim bunu. Bıçak kullanmıyorum çünkü hamur çok hassas. Yumuşadı, yırtılmasın. Şöyle üzerine hafif hafif sürüyorum. Bakın böreğimiz yumuşadı. 10 dakika gerek kalmadı, hemen 5 dakikada yumuşadı. Kesiyoruz. Su böreği gibi dilimler halinde. Zaten su böreği gibi oluyor bu börek. ...200 derecede fanlı fırına önceden ısıtılmış gidiyor. Güllaç yaprağı ile hazırlamış olduğum su böreği fırına gidiyor. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Süper. Hiç açmanıza gerek yok. Şahane su böreği oluyor. Şimdi bu iyi kestiğim yerler, bakın böreğim kabardı. İçi de soda olduğu için. Bakın üstü çıtır. Şöyle kesiyorum. Duyuyor musunuz sesi? İçi su böreği, dışı çıtır börek. Şahane bir şey oldu bu. Öneriyorum. Şöyle ben bir parçasını çıkaracağım sizin için. İyi kesmediğim için.
Şimdi arkadaşlar böreğimiz şu şekilde. Bakın hiç yapışmamış. Çünkü önce zeytinyağı sürdüm. Şöyle bir dilimini koyuyorum. İkinci dilimini sizin için alayım. Evet arkadaşlar böreğimiz şu şekilde. Hepinize afiyet olsun. Bu sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yazmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tadım zamanı. Soğumasını beklemedik. Şu şekilde ben bir muhteşem. Bakın. Böyle güzel börek olamaz. Süper. Hepinize öneriyorum. 10 yufkayla 5 yufka altta 5 yufka üstte. Muhteşem bir lezzet. Hepinize afiyet olsun.